Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Penisle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bütün mitleri anlatacağız, bitireceğiz. Onun için kafanızda hiçbir şey kalmayacak. Yine de unuttuğum şeyler olursa siz aşağıya yorum olarak yazmayı, merak ettiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Onlara yönelik tekrar video çekerim. Şimdiki konumuz penisin boyu mu, kalınlığı mı önemli? Hep konuşulur ya boyu mu işlevi mi diye, hep işlevi deriz. Şimdi geldik boyuyla kalınlığını kıyaslamaya. Aslında fizyolojik açıdan baktığımız zaman cinselliğin verdiği hazın doruk noktalarına kadının kısa sürede ulaşması için penis boyu ya da kalınlığı psikolojik olarak erkekleri tatmin ediyor. Kendilerini güçlü hissediyorlar. Kadın penceresinden baktığımız zaman da bu çok bir şey değişmiyor. Penisin boyu ve kalınlığı bu noktada psikolojik tatmin anlamında erkeğe pozitif değer katıyor. Ama tıbbi pencereden baktığımızda ya da kadın penceresinden baktığımız zaman ne boyu ne kalınlığı aslında işlevi çok önemli. Kadın çünkü duygusal bir yakınlık istiyor, temas istiyor, ön sevişme istiyor ve tam ereksiyon istiyor. Sen şimdi uzun bir penisin var, kalın bir penisin var ama işte ereksiyonu sağlayamamış bir penis çok da önemli değil bu noktada ya da partnerini mutlu edemeyebiliyor. Son tahlilde yani kısacası iri bir penis, uzun bir penisten aslında birazcık daha işlevseldir diyebiliriz. Çünkü eğer penis diyelim ki 18 santim ve üzerindeyse kadın için zevk yerine acı verici olabilir. Kalın penisin ne avantajı olabilir? İşte vajinanın o ön duvarında G noktası denilen vulvar erojen alan, sonradan araştırmacılar orgazmik platform dediler. Bu alana temas edip sürtünmeyi arttıracağı için kadın açısından vajinal orgazma ulaşmayı, cinsel tatmini, doyumu için biraz daha kalınlığı boyundan daha ön plana geçiyor. Ama en önemlisi nedir derseniz kalınlık da değil, işlevi önemli. Peki insanlar neden penis boyunu bu kadar çok önemliyorlar? Penis boyu gerçekten önemli mi? Sağlıklı bir cinsel yaşam için tek başına yeterli değil. Yani penisin kalınlığı, uzunluğu yeterli değil. Kadının eğer üreme penceresinden bakıyorsak hamile kalabilmesi için spermleri vajinanın o arka tarafındaki kubbe dediğimiz posterior fornix'e bırakması gerekiyor. Çalışmalar göstermiş ki özellikle tüp bebek kliniğine başvuran kişilerde 10 santim ve altı penis olan erkeklerde daha çok tüp bebeğe başvuruyorlar. İşte 10 santimin altında olduğu zaman o zaman üreme açısından sıkıntı çıkartabiliyor. Yoksa gene kadın için aslında boyunun bir önemi yok. Bir de penis bilgeliği diye bir şey var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bunu erkekler bilirler. Penisin bilgeliğini okuyan erkekler aslında cinsel yaşamda iyi bir rehberleridir. O rehberi dinledikleri zaman aslında o erkekte doğru partnerini seçebiliyor. Penis cinsellik yaşamak istemediği kadına sertleşememe gibi bir yanıt verebiliyor. Ya da erken boşalma sorunuyla karşı karşıya gelebiliyor. Velhasılı ya da tam tersi geç boşalma. Bu noktada erkeğin penisin yanıtı hep böyle oldukça o erkek bir düşünmesi gerekiyor. Penis bilinçaltı sistemiyle çalışan bir yapı. Yani bir erkek istediği zaman penisini kaldırıp istediği zaman indiremez. Bir mesaj yolluyor penis. Bu erkek bu mesajı doğru okursa sorun yok. Ama bu mesajı yanlış yorumlarsa bende cinsel işlev bozukluğu var, işte bende sorun var, kusur gibi görmeye başlarsa o zaman sorun yaşamaya başlar. Aklı yok fikri var dedik ya. Cinsel arzu duymadığı kadınlarla birlikte olan penis ereksiyon sorunu yaşayabilir, isteksizlik yaşayabilir, geç boşalma, erken boşalma olabilir. Eğer bunu doğru okuyamaz ve erkek o ilişkiye devam ederse işte o zaman sertleşme sorunuyla yüz yüze gelebilir evliliği boyunca. Penisin büyük bir bilgi olduğunu kabul etmek, yol göstericiliğini kabul etmek ve rehberliğini almak gerekiyor. Bu noktada da sevgili erkekler sözüm size penisinizin ereksiyonunu sağlayamadığı bir cinsel yaşamı evlilik boyutuna taşımayın. Bir diğer merak edilen şeye geçeceğim. Türk erkeğinin ortalama penis boyutu nedir? Kaç santimdir? Türk erkeklerinin penis boyu ölçülmüş ortalama yani başvuran kliniklerden çalışmalarda 13,6 santim çıkmış. 13 ile 16. Dünya ortalamasına göre iyi bir rakamda bizim Türk erkekleri. O manada bu videoyu izleyen sevgili beyler kendinizi kötü hissetmeyin. Normal sınırlar içerisindesiniz. Peki 10 santimin altında olduğunu düşünüyorsanız tabii bu erekte olan penis için söylüyorum. 10 santimin altında olduğunu düşünüyorsanız ve büyütme yaptırabilir misiniz? Yaptırabilirsiniz. Birincisi eğer kiloluysanız kilo verin. Çünkü penis boyutunun ölçüldüğü yer o kasık kemiğinden ucuna kadar erekte halde ölçülüyor. Kasık kemiğine ulaşabilmek için de arada bir
bir yağ tabakası var. Kilo aldığınız zaman, burası yağla dolduğu zaman penis otomatik olarak kısa görünebiliyor. Aslında geride 2,5-3 santim var. Onun için de kilo verin. Diğer taraftan diyelim ki zayıfsın ama buna rağmen 10 santimin altında, uzatabilir misin? Cerrahi olarak 3 ile 5 santim maksimum uzatılabiliyor. Peki nasıl uzatılıyor? Bazı cerrahi teknikler var. Onu ilgili uzmanlar size söyleyecektir ama kısaca söylemek istiyorum. Penisin asıcı bir ligamenti var. O kesilir. 3 ile 5 santim uzama elde edilir. Bunun dışında, cerrahi dışında neler yapılabilir? Birinci, penis büyütücü kremler, penis büyütücü haplar, böyle şeyler yok. Sakın bunlara paranızı boşa harcamayın, sağlığınızdan olmayın. Bunlar bir pazarlama stratejisi. İnsanların bu beklentilerinden yararlanmak isteyen, ne yazık ki üreticilerin size tuzağa düşürmesi diye söyleyebilirim. Ama penis büyütücü vakum ve ereksiyon pompaları var. Bunlar bir miktar kanlanmayı arttırabiliyor, dolaşımını arttırabiliyor. Bunlardan güvendiğiniz seks shoplardan alabilirsiniz. Penis protezleri var. Penis protezleri üroloji doktorlarının yaptığı ameliyatlarla yerleştiriliyor ki çok başarılı, son yıllarda çok gelişti. Testisin içine bir gizlenen rezervuarı oluyor. Oraya dokunduğunuzda erekte oluyor. Tekrar dokunduğunuzda ereksiyon bitiyor ve çok kullanımı konforlu. Cerrahiler, teknikler de çok gelişti. Artık eskisi gibi çok zor ameliyatlar değil. Sadece tek gece hastanede yatarak bir hafta 10 günlük istirahat sonrası günlük yaşamınıza dönebileceğiniz ameliyatlar, ama yine detaylı bilgiliği üroloji hekimlerinden alabilirsiniz. Bir de bir ilaç var. Çok uzun yıllar öncesinde keşfedildi. Daha doğrusu bitkisel destek. İsmi Yohimbine. Bunlar da erektil disfonksiyonda faydalı etkileri olan ilaçlar. Kan dolaşımını arttırıyor. Oradaki damarları genişletiyor. İşte bu da bir miktar uzama sağlıyor gibi görünüyor ama kesin bir tedavi olarak sunmak çok da doğru değil ve hekim kontrolünde kullanmak gerekiyor. Penis boyu neden tehditkar olarak algılanıyor? Yani erkeklik gücün simgesi. Aslında baktığınız zaman penis yapı olarak tehditkar görünmesi çok normal. Şimdi bir kadın vajinasını açar. Dıştan gözükmez ama erkek penisini çıkartır. Açmak ve çıkarmak ikisi birbirinden çok farklı eylemler ve zihinde algıları farklı algılanan kavramlar. Çünkü çıkartılan bir penis genellikle bir yere girme potansiyelini de içinde taşıyor. Penis boyu, burun boyu arasında bir ilişki var mı? Şimdi penis boyuyla ilgili bir sürü size mit olduğunu, rivayet olduğunu söylemiştim. Ayakla kıyaslamışlar. İşte ayağı uzun olanın penisi de uzun olur. Boyla kıyaslamışlar. Boyu uzun olanın penisi uzun olur. Burnu uzun olanın penisi uzun olur. Parmakları uzun olanın penisi uzun olur gibi vücudundaki erkeğin bir sürü bölümüne kıyaslayarak bilimsel bir açıklaması, ilişkisi olmasa da insanlar asılsız rivayetler ve cinsel mitler üretmişler. Ama size kötü bir haberim var. Bu espriler oldukça bol olmasına rağmen hiçbirinin hakikatle ilişkisi yok. Yani bir erkeğin ayak boyuna bakarak penisi uzundur diye evlenmeyin sakın kadınlar diyorum. Erkeklerin %98'i şu hayal içinde gariplerim. Penis boylarını büyütebilecekleri, kalınlaştırabileceklerini hayal ediyorlar. %98 hiç az bir rakam değil. Aynı zamanda erkeklerin 98'i gerçekte sahip olabileceklerinden daha küçük bir penisle hayatlarını sürdürdüklerini zannediyorlar. Aslında normal penis boylarına sahipler. Bu mitten bir an önce kurtulmanız lazım sevgili erkekler. Yaygın bilinenin aksine, şimdi penisin büyüklüğünün deri rengiyle ilgili değil. Hani hep derler ya, siyahilerin daha iri büyük penisleri ya da daha uzun boyluların penisi daha uzun boylu gibi algılanıyor. Tam tersi, siyahi birinin penisi beyaz tenli birinin penisinden daha küçük olabilir. Ya da kısa boylu bir adamın penisi daha uzun boylu bir adamın penisinden daha büyük olabilir. Bazı baharatlar, bazı bitki karışımları ve yohimbinin sonuçları ile ilgili güzel sonuçlar elde edilmiş ama kalıcı değil, anlık sonuçlar almanızı sağlar. Bunlar ne yapıyor? İşte penise giden o süngerimsi bir tabaka var ya, o tabakanın hacmini arttırıyor. Sabah akşam düzenli kullanılıyor, 3 ay kullanılıyor ama ve lakin hiçbir garantisi yok. Aksine zararı da olabilir çünkü bilimsel anlamda henüz ispat edilmiş bir şey yok içeride. Vakum pompalarını kullanabilirsiniz. Penis yüzükleri var, kan dolaşımını engellemek için o ereksiyonu uzun süre sağlamanızı sağlayabilir. Çek çözüm: kiloluysanız zayıflayın. Eğer çok küçük penisiniz olduğunu düşünüyorsanız, ince bir penisiniz olduğunu düşünüyorsanız hyaluronik asit dolgu yaptırabilirsiniz. Cerrahi olarak o bahsettiğim ligamenti keserek 3 ile 5 santim arası bir uzatma elde edebilirsiniz. Vakum pompalarının faydalı olduğunu söyledim. Penisi sertleştiriyor. Kapakçıklarını ters basınç nedeniyle içeride tutuyor ama bazen o basıncı ayarlamak zor olabiliyor. Farkına varmadan o kapaklara zarar verebilirsiniz.
tahribata neden olabilirsiniz. Onun için de çok böyle sürekli kullanmanızı da çok tavsiye etmiyorum. Bu noktada sevgili beyler lütfen penis boyu takıntınızdan kurtulun. Başka kadınlara haz vereceğiniz bir sürü cinsel repertuarınıza ekleyeceğiniz oyunlar var. Penis odaklı bir cinsel yaşamı hayatınızın merkezine koymayın efendim diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim. Keyifli, huzurlu, uzun ömürlü bir cinsel yaşam diliyorum.